Hanımlar beyler hoş geldiniz. Ne haber? D dediğini duydum. Ay kendileri de yazmış. Allah'ınızdan bulun. Cici kızlar. Sizin neyiniz var ya? Ranida fobi nedir? Ha işte sizin onu oraya verdik. Kemençe. Çok geçmiş olsun. İlk kez gelenler kimler? Harika. Genelde ilk kez geliniyor zaten. Süper. Bir değişiklik yok. Ne olduğunu biliyor musunuz? Siz bilmiyorsunuz. Harika. Çok eğleneceksiniz. En çok siz eğleneceksiniz hatta. Bir grupları tanımaya başlayalım. Merhaba. Evet, bu ışığım yeni bu arada. Çok teşekkürler. Hanımefendi küçüldü ama görünüyorsunuz şu an. Demek ki neymiş? Allah kahretsin. Bana yaptırdığınız şakaya bakın. Merhaba, sizi tanıyalım. Merhaba, biz ayılar grubuyuz. Neden ayılar? Güzel hayvanlar ve aklınıza gelen çağrışımları da yerine getirebileceğimizi düşünüyoruz. Ayıyla ilgili mi? Evet, Ay tövbe estağfurullah. Mesleğiniz ne? iletişimciyim ben. Ha. Siz? Gazeteciyim. Harika. Ayıları bir alkışlayalım. Siz oldukça kalabalık bir Evet. ekipsiniz. Sizin grubunuzun adı ne? Grubumda da TARDIS, TARDIS ne demek efendim? Doctor Who var, bilir misiniz bilmiyorum. Doctor Who var, Evet. bilir miyiz? Biliriz. Zaten Onun biz sizle ben kulübesinin biliyorum. ismi. Kulübesinin ismi TARDIS. Evet. İsminiz neydi? Yiğit. Ne iş yapıyorsunuz? Elektrik elektronik mühendisiyim. Peki hiç mi arkadaşınız yok? Var, gelmediler. Aynen. Demek ki yok. Hoş geldiniz. Biz size arkadaşlık edeceğiz. Alkışlıyoruz beyefendiyi. Merhaba. Merhaba, Sude Ege. Aslanlar Hoş geldiniz. grubuyuz. Neden Aslanlar grubuna? Galatasaraylıyız ikimiz de. Aa! O yüzden Çok güzel. Gördüğünüz gibi fanatiklik hiç çalışmıyor. Sadece 2 kişi alkışladı. Ne iş yapıyorsunuz? öğrenciyiz. Nerede? Özyeğin Üniversitesi. Aa ne güzel. Ne okuyorsunuz? Ben uluslararası ticaret okuyorum. Çok makine mühendisliği okuyorsunuz. Hayırlı olsun. Teşekkürler. Alkışlayalım aslanları da. Sizi tanıyalım. Merhaba, Merhaba. ben Duygu, Merhaba Duygu. Ceren. Aynen. İsminiz ne? Mardin. Neden? Çok seviyoruz. Sürekli gidiyor musunuz? Birkaç sefer gittik ilk gidişimizden itibaren. Bayıldınız. Evet, çok sevdik. Harika. Ayaklarınıza sağlık. Alkışlıyoruz Mardin'i de. Ve asla fikri olmayan grubumuz. Evet, merhaba. Merhaba. Grubumuzun ismi Runners. Neden havalı olsun diye? Hayır. Neden? Böyle haftada 5 kere koşunca Runners ismini Koşuyor koymak. musunuz Evet, haftada 5 koşuyoruz, kere? koşuyoruz. Alkışlayalım bir beyefendiyi ve hanımefendi. Bütün maratonlara katılıyoruz. Mesleğiniz ne? Mağazacıyım, ayakkabıcıyım. İsmim Yusuf. Evet. Selin. Siz hanımefendi, siz Yönetici asistanıyım. harika. Ayaklarınıza sağlık. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba. Merhaba. Siz kimsiniz efendim? Ben Selin, arkadaşım Dila. Sizin grubunuzun adı ne? Bizim grubumuzun adı Rising Stars. Neden kuytudan başarıya koşacaksınız? Şöyle, bence bu programda parlayan yıldızlar biz olacağız. Gerçekten mi? Evet. Allah Allah. Peki neden yeteneksizsiniz röportajı gibi konuşuyorsunuz? Birazcık rekabet ortamı olsun Aynen. diye. Sen görürsün birazdan onu. Alkışlıyoruz Rising Stars'ı da. Diğer grupları da tanıyacağız zaten ama önce bir şu yarışmayı bir başlatalım. Hanımlar beyler hazır mısınız? Efendim ilk sorumuz şöyle. Ortalama ömürleri 5 yıl olan Japon balıklarının en uzun yaşayanı Tiş, bütün istatistikleri alt üst ederek kaç yıl boyunca hayata tutunmayı başarmıştır? A. 9 yıl. B. 23 yıl. C. 43 yıl. D. 51 yıl. Buyurun kartları kaldırabilirsiniz. 43 diyor, B diyor, D diyor, C diyor, C diyor, 23 diyor. Güzel. Hanımlar beyler ilk sorumuzun doğru cevabı C. 43. Doğru bilene finalde ödül var. Ödüller şöyle hanımefendi, sizin nezdinizde herkese açıklayayım. 3. olan yarışmacı grubumuza stüdyo sahnesinden masadaki kişi sayısı kadar etkinlik bileti. 2. olan gruba masa hesabının yarısı ve drama sahnesinden masadaki kişi kadar etkinlik bileti. 1. olan gruba da hesap yok ve ana sahnedeki bir etkinlikten kişi sayısı kadar etkinlik bileti.
Fena rakamlar olmuyor. Biz bir hesapladık. Ama yine de şey yapmayın yani masa biz kazanırız o yüzden rahat içelim falan demeyin. Gerçekten olmuyor çünkü öyle. Merhaba, sizi tanıyalım. Ben Alida. Grubumuzun adı da Bilare Karar Veririz. Bilahare karar verirsiniz. Evet, veremedik. Aynen, benim de şarjım bitti. Eskisine Eskisine döneceğim. Çocuklar diğerini getirin. Aynen, o işe de yaramadı yani. Sizin grubunuzun adı Bilahare karar veririz. Karar Verir. Neden öyle bir isim? Karar veremedik bir türlü. Ha, bir ara isme karar veririz veremediniz. hep Harika. diye. Mesleğiniz ne? Ben klinik psikolog. Harika. Siz? Ben takı tasarım. Aa, ne güzel. Siz? Ben biberon satıyorum. Spesifik olarak. Yani bebek ürünleri diyebiliriz. Keşke öyle desek başta. Çünkü evde biberon yapıyormuşsunuz. Yan masaya reklam yapmaya Aynen. çalışıyorum. Ha, ay Allah. Siz hanımefendi Ben iç mimarım. iç mimarsınız. Ayaklarınıza sağlık, hoş geldiniz. Bir o grubu da alkışlayalım. Hanımefendi doğuma geldiniz diye tahmin ediyorum buraya. Son bir iki haftamız daha var, bekliyoruz. Ay hadi hayırlısı. Neyse. Siz Bizim grubumuzun aslında ismi, biz aslında 5'iz. Çünkü arkadaşım da hamile. Allah Allah. Merhabalar. Siz ne yaptınız hanımla? Nesya ben. Aynen, sizin ikiz galiba. İkiz, Aynen, aynen. o yüzden toplayınca 5 ediyor. Mesleğiniz nedir? Ben tekstille uğraşıyorum. Siz hanımefendi? Ben de psikoloğum, çocuk psikoloğum. Siz de çocuk psikoloğu. Harika bir ekip. Hoş geldiniz. Onları da bir alkışlayalım. Siz de hoş geldiniz. Sizin mesleğiniz ne? Ben işletmeciyim. Olur. Grubun adı ne? Cevaplarca. Ha? Cevaplarca. Ha, tamam. Neden? Evet. Şirket ismimizden yola çıktık. Catering şirketimiz var. Mutfaklarca adı. Dönerlerce, burgerlerce, Aynen. Bir köftelerce. şey söyleyeyim mi? Entegrasyon Lercelerce. gibi entegrasyon ha. Evet. Çaktırmadan reklam böyle Biraz, yapılır ha. evet. Vallahi tebrik ederim. Siz efendim? Ben Reis'i, tasarımcıyım. Aa, siz geçen Evet, hafta gelmiş. buradaydınız. Topladım ekibi, hepsini getirdim. Adamı ne yaptınız? Adam yurt dışında çalışıyor. Girişim yapıyor. Aynen. Dolandırıcıyla gelmişti geçen. Adam bırakmış gitmiş bak diyemiyor yazık. Siz efendim, siz ne yapıyorsunuz? Ben Selin, kurumsal pazarlama bir şirkette çalışıyordum. Şu an O çalışmıyorum. cümle doğru muydu? Yeni doğum yaptım, şu an çalışmıyorum. Aa, Onun için dedim. tebrikler. Alkışlayalım bu grubu da. Tamam, hadi bir soru daha sorayım. İkinci soru gerçekten bakın dikkatle dinlemeniz gereken bir soru. Bu aslında değil de uydurdum. Soru şöyle. Hangi ünlü yönetmen filmlerindeki aksiyon sahnelerinin fazlalığı nedeniyle her filmine karakterlerin konuşmadan uzaklara baktığı isimli sahneler eklemektedir? Tekrar etmemi ister misiniz? Bir tane yönetmen var. Dövüş sahneleri o kadar fazla ki arada şöyle sahneler ekliyor. Anlaşılmayan bir şey var mı? Vallahi böyle. Kartal Tibet. Şıkları sayıyorum. A. Miyazaki. B. Kim Ki-duk. C. Christopher Nolan. D. Fumio Kishida. Yazabilirsiniz, buyurun. A, B, C, D. Kartları kaldırabiliriz. D diyor, D diyor, C diyor, B diyor, D diyor, D diyor, B diyor, A diyor, B diyor. Bir saniye. Şimdi doğru cevap zaten A da. Bir şey söyleyeceğim, bir dakika. A olanlar havada tutabilir mi lütfen? Miyazaki, hatırlarsınız, yani bir seyredenler mutlaka biliyordur. Gerçekten diye sahneleri vardır. Fakat D şıkkının ne olduğunu söyleyeceğim. Japonya Başbakanı. Yani harika sıçtık. Vay anasını ya. Hiç beklemiyordum ya. Ben valla bir şekilde biliniyordur diye düşünüyordum. Sizin grubun adı ne? 3 benzemez. Kaç? 3. 3 benzemez. Çünkü siz tanışmıyorsunuz, burada tanıştınız. Keşke öyle olsa. Keşke öyle o. Aa. Mesleğiniz nedir? İletişim. Nereden tanışıyorsunuz? İş yerinden. Aynı iş yerinde çalışıyorsunuz. O abi. Siz değilsiniz. Alakanız yok. Abisisiniz. O hanımla alakanız yok. Aynen, anladım. Çok iyi bir grup. Bir anda bir araya geldi. Aynen, hepiniz iletişimcisiniz diyeceğim ama beyefendinin profesyonel mesleği abilik. Anladığım kadarıyla. Alkışlıyoruz onları da. 3 benzemesi de. Merhaba. Merhaba. Hanım.
Bu kadar kötü mü ya ses tonu? Hayır, çok iyi. Ses tonunuzla ilgili en ufak bir şey yok. Sadece entonasyonda bir tuhaflık var. Entonasyon okey. Aynen, havalı olsun diye anlamama ihtimaliniz var. Grubumuzun adı Üç Kadın ve Yaverleri. Tövbe estağfurullah. Bak gördün mü? 3 kadın ve yaverleri. 3 kadın. 1, 2, 3. Hanımefendi benim Nerede yaver? zekam var, merak etmeyin bu kadar. 3 kadın diye 3 kadını saydı bana. Çok iyi. Siz niye yaversiniz efendim? Onlar da hep bizimle. Siz yaversiniz ve siz yaversiniz. solağım. Siz solaksınız. Solağım ben. Yaverim. Kesin bir şaka var burada ve ben şu an Az önce yaptın ya aynı şakayı. az önce yaptınız Ayşe. Sen yaptın. Ben mi yaptım? Beyefendi başka salondan mı geldiniz acaba? Hayır. Ben mi yaptım? Yahu sol yaverim ya. Sol yaverim. Gittikçe kötüleşiyor. Bence de. Çok teşekkür ediyorum. Sizin mesleğiniz ne? Siz niye yaversiniz hanımefendi? Ben neden yaver olduğumu bilmiyorum. Burada öğrendim. Ah, Bence yani biz aslında 2 kişi ve 3 yaverleri olarak gelme planıyla geldik ama biz yaver olduk. Çok şaşırtık. o masa boku yedi ya. Harika. Mesleğiniz ne? Hepimiz reklamcıyız. Kızlar 3 kadının ajansı var. Ben Aa. farklı bir reklamcılıkla uğraşıyorum. Derşan'da amele. Adamın ağzına sıçtılar. Böyle bir şey olabilir mi? Hayır, kendisine sordum. Derşan sen ne iş yapıyordun? Ben hatırlayamadım diye. O da ben ameleyim dedi. O Ameleyim yüzden- dedik. Çok iyi. Çok güzel. Ajansınız var. Amelesiniz. Tamam. Siz Tanışalım mı gerçekten? sizi değil be, yanınızdaki hanımefendi. Hanımefendi hoş geldiniz. Sizin grubunuzun adı ne? Adı Ezo Gelin değil, Analı Kızlar. Allah açlıkla terbiye etmesin, yapar o bazen. Yapar, evet. Aynen. Hoş geldiniz. Ayaklarınıza bulduk, sağlık. Efendim 3. sorumuz gerçekten oldukça sofistike bir soru. Soru için ilk önce dikkatlice ekranlara bakmanızı rica ediyorum. Buyursunlar. Neredesin, Allah belanı versin. Harika, şarkıdan hiçbir söz duymadık. O yüzden büyük patlayacaksınız. Alalım müziği tamamen. Sorumuz şöyle. Hanımefendiyi tanıyor musunuz? Keşke onun adını sorsaydım. Ama onu sormayacağım. Daha zor bir soru soracağım. Çatlak Şanzel'in, kendisinin adı Çatlak Şanzel, ciğerinden kopup gelen bu beddua şarkısının orijinali kime aittir? Evet, bu bir covermış. İnanır mısınız? A. İsmail YK. B. Cankan. C. Kartel. D. Muhabbet. Buyurun yazabilirsiniz. Neyi? İsmail YK, Cankan, Kartel, Muhabbet. Buyurun kartları kaldırabilirsiniz. A diyor, A diyor, D o. A diyor, A diyor, D diyor, A diyor, C var, A var, D var, A var. Bir tek B yok anladığım kadarıyla. B de var. Çok iyi. Hanımlar beyler, doğru cevap İsmail YK olacaktı. A. Evet, enteresan. Gayet iyi, bayağı kalabalık. Köşede kaldınız ama merak etmeyin. Arkadaşım sizi görüyor. Tamam. Bitti. Bitti hanımlar. Siz ama hamilesiniz. Siz çok tutmayın. Ben hesap ederim sizinkini. Merhaba. Merhaba. Sandy. Sandy mi? Sandy, evet. Reis'inin ablasıyım. Siz kimsiniz ya acaba? Reisinin ablası Sandy. Hoş Evet, geldiniz. hoş bulduk. Siz ne yapıyorsunuz? Ben parfüm yapıyorum. Nasıl parfüm yapıyorsunuz? Bayağı bildiğiniz parfüm. Bu şeyde Fatih'te sattıklarını. Daha kalitelisini diyelim. Ne kadar daha kaliteli? Çok daha. Markanız mı var? Evet. Aa ne güzel, çok tatlı. Grubun adı ne? Cici kızlar. Sizin neyiniz var ya? Ya isim bulamadık da böyle bir Aynen şey ama oldu. çok cici olmuş. Çok cici yani. Hoş geldiniz. Siz ne iş yapıyorsunuz? Merhaba, avukatım ben. Aa çok iyi. Hemen geçin oraya. Siz? Ben de bilişim sektöründe yöneticiyim. Harika. Hoş geldiniz. Cici kızları da alkışlıyoruz. Bir diğer videolu sorumuz için ekrana bakmanızı rica edeceğim. Bunu daha dikkatli... Şaka yaptım. Buyursunlar. Ekrana boşuna mı baktırıyorum ben bu insanlara? Benim albümüm. Hatırlayan var mı şarkıyı? Değil mi? Öyle gözüm korkmasın birden kimse bilmiyor diye. Sorumuz şöyle. Efendim dinlediğiniz şarkı kaç yılında piyasaya çıkmıştır? A. 1976. B. 1982. C. 1986. D. 1989. Buyurun yazabilirsiniz cevapları.
Alalım cevapları, bakalım neler var. 76 var, C var, D var, A var, A var. Harika, bütün harfleri yazmışsınız. Doğru cevap 1986 C. Oldukça az bilenimiz var. Harika ve gurur duyanlar da var bununla ilgili. Kim? Ersen ve Dadaşlar. Ersen ve Dadaşlar. Hanımefendi siz de bunu bilin ama. Hanımefendi daha önceden tanıyordur belki. Bu şarkı... Bu... Aynen, sizin zaten o çirkeflik tuşuna basacağınız belliydi. Şarkının çıkış tarihi 86, hatta albümün adı da Geçti Borun Pazarı Süreçte Niğde. Biz de boş değiliz yani hanımefendi. Neyin? Aynen. Ben piyasaya çıkış tarihini sordum Allah'tan. Full erkek bir masa var, çok olmaz. Evet, biz eşlerimiz. Ondan zaten. Aynen. Aynen. Siz ne yapıyorsunuz? Sizin grubun adı ne? Bizim grubun adı Esnaf. Biz esnafız. Ne? Ben bilişim sektöründe çalışıyorum. Siz efendim? Ben de yandaki bayanın tedarikçisiyim. Parfüm konusu da. Eşi misiniz aynı zamanda? Eşiyim, evet. Harika. Siz beyefendi? Ben de tekstilciyim. Tekstilcisiniz. İç çamaşırı. Onu belirtmeniz iyi oldu. Giymiyormuşum gibi mi geldi? Tamam. Neden öyle dediniz acaba? Hoş geldiniz. Esnafları da bir alkışlayalım. Tanıyayım hadi, orayı da tanıyayım. Sizin de mi eşleriniz burada? Alper ben. Alper Bey hoş geldiniz. Hoş Grubun bulduk. adı ne? Merter Boys. Siz de mi tekstilcisiniz? Evet. Harika. Bütün masa mı tekstilci? Evet. Harika. Hoş geldiniz. Mertens Hoş bulduk. Boyuz'u da alkışlayalım, bir şey yapalım. Sizin eşlerinize birazdan geleceğiz. Ya bitmiyor biliyor musunuz? Bugün size dinlete seyrettire. Tekrar ekranlara bakın. Bakalım bu sefer bana mı bakacaksınız? Yoksa sorunun videosuna mı? Buyursunlar. Gördüğünüz gibi bana bakıyorsunuz. Herkese benden şans. Daha da hak edilmişi olmadı zaten. Sorumuz şöyle. 90'lara damgasını vuran bu Bandıra Bandıra şarkısının söz yazarı kimdir? A. Yonca Evcimik. B. Aysel Gürel. C. Mustafa Sandal. D. Merve Gürcan. Buyurun yazabilirsiniz. Buyurun kartları kaldırabilirsiniz. B diyor, 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 B diyor. Hanımlar beyler doğru cevap C. Mustafa Sandal. C'ler havada tutabilir mi diyeceğim ama sadece 2 tane mi var? Aynen. Siz de mi bildiniz? Bravo. Size hiç sormuyorum. Şarkının ritmi böyleyse Mustafa Sandal'dır dediniz. Sizin de gidiş yolunuz Birce Hanım. Bakın hep iyidir. Ay dur, gruplar bitmedi. Ne kalabalık bugün ya. Doğru cevap vermiş Kararsızlar. Neden grubun ismi Kararsızlar? Düşündük bir süre ama bulamadık. Bulamayınca da Harika gerçekten. çok yaratıcı. Siz ne iş yapıyorsunuz? Ben işe alımcıyım. İşe alımcısın. İnsan kaynakları. İnsan kaynakları, evet. Siz beyefendi? Finansçıyım. Finans. Alperen. Alperen Bey nerede finansçısınız? Türkiye'nin bir holdinginde. Türkiye'nin bir holdinginde mi? Evet. Gizli mi holding? Değil ama hani... Hoş geldiniz. Sizi tanıyalım. Merhaba, Roxan ben. Roxan. Rena ve Etel. Kim? Rena ve Etel. Roxan, Rena ve Etel. Evet. Hayırlara vesile olsun. Grubumuzun adı da Error. İsimlerimizin baş harfinden bir de bol bol hata yapıp güleceğiz diye. Öyle gidiyor mu peki? Evet. Gerçekten Bir mi? tane bildik daha. Bak kaybedecek grubunu buldum. Ne iş yapıyordunuz? Ben danışmanlık yapıyorum, analitik danışmanlık. Analitik danışmanlık mı? Evet. Çok gördünüz mü? Analitik danışman ne yapar? Şirketlerin verilerini analiz edip doğru karar vermesine yardımcı olur, raporlamalar yapar. Of, çok havalı ya. Siz efendim, siz ne iş yapıyorsunuz? Ben 3 çocuk annesi. Ne güzel. Siz efendim? Merhabalar, ben de anaokulu yöneticisiyim. Oradan. Çok iyi arkadaşlık ha. Size helal olsun. Hoş geldiniz. Onları da bir alkışlayalım. Size zahmet.
Ve 6. soruya geçiyoruz. Biz iyi gidiyoruz diyen grup var mı? Hayır. Çok iyi. Öyle olması lazım. Siz ve siz harika, müthiş patlayacaksınız. İnanamayacaksınız. 6. sorumuz şöyle. Ekrana falan bakmayın. Sanat tarihinden devam ediyoruz. Resim sanatında hangi enstrüman şehvet ve tembellikle ilişkilendirilmiştir? A. Lir. B. Kemençe. C. Flüt. D. Arp. Neye güldünüz? Girişe bak. Buyurun kartları kaldırabilirsiniz. Kemençe... Şaka. Neymiş o? Arp. Arp var. Ne o? Lir var. Arp. Aman arp galiba o arp değil mi? Arp. D'ler arp. Evet. D, lir, D, A, D. Hanımlar beyler doğru cevap maalesef flüt. C. Flüt. Ne? Çok saçma mı? Kusura bakmayın sanat tarihini değiştiremiyoruz şu an. Kimse bilemedi mi? Aynen onlar bizden fasulye onlar. Şoför Nebahat de bizlerle arkadaşlar. He şoför evet. Ne? Siz ne demiştiniz efendim? Lir. Aynen. Zaten onu kandırmak için koyduk. Kemençe diyen olmadı. Ona bozuldu. Hanımefendi kemençe deyince mi gülüyorsunuz siz? Yoksa fikre mi gülüyorsunuz? Ama sanki kemençe deyince de gülüyormuşsunuz. Ben arada deneyeceğim. Mesela size dönüp kemençe diyeceğim. Aa. Şu gruba hemen bir mikrofon verelim. Sizin grubunuzun adı ne? Ölü Ozanlar Derneği. Neden bu edebiyat sevgisi? Arkadaşımızın adı Ozan. Onun için. Ve ölü. Yani. Öğrenci misiniz? Öğrenci. Nerede? Üçümüz Yeditepe'deyiz. O Bahçeşehir'de. Belki sınıf arkadaşındır. Burada da Özyeğin var. Deli galiba. Okey, ne okuyorsunuz? Ben inşaat okuyorum. Ben turizm işletmeciliği okuyorum. Harika. Ben görsel tasarım. Ve Diyetetik. harika. En zengin siz olacaksınız. Hoş geldiniz. Ayaklarınıza sağlık. O grubu da alkışlayalım. Hemen yanınıza verir misiniz mikrofonu? Siz efendim? Merhaba, İrem ben. Merhaba İrem Hanım. Can eşim. Merhaba Can Bey. Hoş geldiniz. Grubun adı ne? İco. Çok zor değil yani, çok yaratıcı da değil ama İrem Can. İco mu zor değil? Hani çok yaratıcı değil. O açıdan. İrem Can, İco. Aynen. Gayet iyi. Ne iş yapıyordunuz? Ben iç mimarlık yapıyorum. Can Bey? Ben de sağlık sektöründeyim. Harika. Hoş geldiniz. Ayaklarınıza sağlık. Hemen yan tarafa alıyoruz. Alkışlıyoruz onları da. Sizin grubunuzun adı? Grubumuzun adı Armut. Çok iyi. Neden? Meyve sebze işindesiniz. Ya şöyle bugün arkadaşlarıma mesaj attım. Grup adı düşünün de orada armut gibi kalmayalım dedim. Grup adı bulamadık. Müthiş bir ekibiz ya. Kararsızız diye kararsız koyuyorlar. Armut gibi kalmayalım diye armut. Hadi bakalım. Siz ne iş yapıyorsunuz? Ben ürün yöneticisiyim bir fintech startup'ında. Çok güzel konuştunuz. Size helal olsun bakın. Teşekkür ederim. Öncelikle. Ama kör oldum. Aynen. Geçer. Beyefendi siz ne iş yapıyorsunuz? Ben de veri analistiyim. Aynen. Bu da veri analizi. Size yarıyor mu Rita Hanım? Aynen. Yakın. Yakın. Siz beyefendi? Ben muhasebeciyim. Temiz. En temiz. Temiz. Alkışlayalım o grubu da. Çok iyi. 7. sorumuz şöyle. Belçika'da küçük Einstein olarak adlandırılan Laurent Simons yüksek lisans eğitimini kaç yaşında tamamlamıştır? A. 3 B. 6 C. 9 D. 12 Buyurun yazabilirsiniz. Buyurun kartları kaldırabiliriz. C diyor, D diyor. C diyor, D diyor. C diyor, D diyor, C diyor. 6 var, 9 var, C var. Hanımlar beyler doğru cevap 12. D. Harika. Gerçekten berbat gidiyoruz. İyi gidiyor mu hala? Aynen. Mümkün değil çünkü. Hiç bilemeyen ben bir akşam arıyorum gece 2'de. Arıyorum sohbet ediyoruz. Ne oldu ya o gün diye. Aynen. Hiç bilemeyen de olmadı. O yüzden mutlaka yanlışlıkla hırstan bilirsiniz bir tane. Sorun değil geliyor. Sizin bile bilebileceğiniz soru var. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İsmim Bihter. Hadi ya.
Hala mı? Çok sıkıldım. Hepimiz abi sıkı yani bu nasıl her sene tekrar mı seyrediyoruz Yok, her da? girdiğim farklı ortamda aynı tepki. Bihter güzel isim ama. Teşekkürler. Ne iş yapıyorsun? Ben zengin nalburuyum. Ne dedi? Zengin nalburuyum. Ne yapıyorsun? Zenginlerin Ayağına evlerini nal mı yapıyorum. çakıyorsun? Hayır. Zenginlerin banyolarını ve mutfaklarını yapıyorum. Aa! Evet. Aa harika. Siz beni hatırladınız mı bizi? Ya beyefendiyi hatırladım Sürekli ama. AVM'de. Aa evet. Artık bilet bulamıyor. Doğru. 1,5 sene sonra Aa, bilet evet. bulduk. Bugüne mi denk Grubumuzun adını geldi? söyleyebilir miyim? Lütfen. Bence? O şov bu şov değil. Bir buçuk şov- sene sonra bilet alınca şovunuz değil. Yanlış şova aldık. Yanlış şova. geceyi alacaktık. Quiz night'mış. Ben night gece aynı şey deyip aldım. Sürpriz olsun diye. Aslında doğru düşünmüşsünüz. Yönteminiz davet iyi. edecektik. Aynen. Zaten geldik. o başlayınca ben sizi davet ederim. Buna da etmezdim Evet, format zaten. değişmiş, İyi o. gelmiş. Değişmedi. Bu başka format. Evet, mutluyuz. Ama Siz sonunda efendim, geldik. siz ne yapıyorsunuz? Sigortacıyız. Sigortacı. Siz de mi sigorta? Ben de. Beyefendi siz ne yapıyordunuz? Gayrimenkul danışmanıyım ben. Gayrimenkul danışmanısınız. Siz de zengin nalburusunuz. Evet. Ha siz o zengine satıyor, siz banyo Aynen. yapıyorsunuz. Nasıl kurdunuz şirketi be? Gayet Alkışlayalım o grubu da lütfen. Teşekkürler. Burada bir genç bir grubumuz daha var hemen yanınızda. Merhabalar. Merhaba. Ben Metin. Ne iş yapıyorsunuz? Tekstille ilgileniyorum ben de. Ne kadar Birçok kişi gibi. yakından? Evet bugün bir tekstilciler geldi. Evet, bayağı bir tekstilci Evet. var gerçekten. Ne kadar ilgileniyorsunuz tekstille? Mesela ne yaparak ilgileniyorsunuz? Toptan alım satım yapıyoruz. Çok iyi, harika. Aynen. Biraz daha sessiz konuşursanız. Yanınızdaki beyefendi ne iş yapıyor? Ben turizmciyim. Harika. Siz? İnşaat mühendisi. Siz orada biri var. Benim o. Aynen. Kalite yönetim temsilcisiyim ben de. O da tam en anladığım şey. Evet. Siz? Ben de aslında inşaat mühendisiyim ama şimdi mutfakta çalışıyorum. Kimin mutfağında? Otelin mutfağında. Aşçılık mı yapmaya Evet. karar verdiniz? Ay hayırlı olsun. Grubun adı ne? Bizim grubumuz adı Zemmoti. Zemmoti. Evet. Şimdi Harika. aklımıza geldi böyle. Aklınıza mı geldi? Aramızda da konuştuğumuz Bu bir muhabbet. aklınıza gelmiş gibi değil. Ağzınızdan düşmüş gibi daha çok. Neymiş Zemmoti? Yani bir açıklaması yok. Harika. En sev. Zemmoti'yi de alkışlayalım. 8. soru. Fobi sorusu. En sevdiğimiz sorulardan. Dikkatli dinleyin lütfen. Ranidafobi nedir? Ranidafobi. Ranida. Daha ne kadar hırlıyım ben. Çenem çıktı. A. Prenseslerden korkmak. B. Kurbağalardan korkmak. C. Cücelerden korkmak. D. Uzun boylu insanlardan korkmak. Buyurun yazabilirsiniz. Buyurun cevapları gösterebilirsiniz bana. Kartları kaldıralım. C diyor, C diyor, C diyor, C diyor, B diyor, kurbağa diyor, D diyor, B diyor. Büyük geçmiş olsun. Siz demek ki bilmiyorsunuz. Yaz bir harf. Hay Allah. Hanımlar beyler doğru cevap kurbağalardan korkmak olacaktı. B. B doğru cevap. Burada var. Geçen Quiz Night'la ilgili bir şey söyleyeceğim. Tam burada oturan bir ekip vardı. Ve yine bir çiftti. Çok tatlılardı onlar da. Sizden tatlı olmasınlar. Beyefendi ısrarla şunu diyordu. Ben anlıyorum sizin şıkları okumanızdan. Ben de demin şıkları okuduktan sonra birinin sadece söyleme şeklimden D dediğini duydum. O yüzden aklınızda bulunsun. Orada da götlük yapıyorum. Oradan yürümeye çalışmayın. Mümkün değil yani. Büyük patlarsınız. Zaten kazanamadılar bu arada. Siz değil be. Ne alırsınız? Size mikrofon taktıracağım. Merhaba, hoş geldiniz. Merhaba. Aa, sesinizin tatlılığı. Merhaba. Siz ne iş yapıyorsunuz? Ben bir menajerlik şirketinde çalışıyorum. Menajerlik şirketinde menajer Reklam olarak. departmanındayım. Reklam departmanındasınız. Harika. Evet. Ne kadar zamandır? 2 yıl oldu. Aa maşallah. Grubun adı ne? Grup ID. Ama ID. Aynen görüyorum efendim. Siz bugün neyi var bu grupların ya? Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Yanınızdaki hanımefendinin işi nedir? Mali müşavirim. Mali müşavirsiniz. Harikulade. Orada saklanan biri var. Merhabalar. Ben sizi yarım gördüğüm için buradan şey yapıyorum. Sütun. Bir Sütundan. şey söyleyeceğim. Buyurun. O hanımefendiyi oraya kim oturttu? Vallahi bilmiyorum, buraya oturttular beni. O yüzden sizi Tamam. böyle izleyebiliyorum. Gülsün Hanım, ben bunun bütün sorumluluğunu alıyorum. Burayı ateşe vereceğiz mecbur.
Siz onun kim olduğunu biliyor musunuz lan? İşte bilmiyorlar. Allah, neyse tamam ben halledeceğim. Çok özür diliyorum. Önemli değil. Alkışlıyoruz grubu ID'yi de. Sizi tanıyalım. B&B. Neden? Kremsiniz siz çünkü. Ne? Betül ve Beyza olarak buradayız. Aa, siz ne yapıyorsunuz? Kendimize bir marka oluşturduk burada. Harika. Bilgisayar mühendisiyim ben. Aa, ne güzel. Siz? Endüstri mühendisiyim ben de. Harika. Endüstri ne yapıyor bilmiyoruz. Yani zaten yapmıyorum o mesleği. Pazarlamacıyım. Çok güzel. Harika. Ayaklarınıza sağlık. B&B'yi de bir alkışlayalım. Hemen yanlarına bir mikrofonu verirsek. Merhaba. Merhaba. Sizin grubun adı ne? Bizim grubun adı. Aa. Team Mobese Beşir. Bu bize bir şey ifade etmeli mi? Hepinizi gözlüyoruz, yargılıyoruz. Ama iyi anlamda tabii ki. Aa, yazık ya. Çok mu içtiniz? Yapar çünkü. Siz ne iş yapıyorsunuz? Ben üniversite okuyorum. Gerçekten? Evet. Nasıl gidiyor? Çünkü biraz... Bahçeşehir'de okuyorum. Aa! Evet. Bahçesi, o manyak sen miydin? Allah Allah, çok mu yalnızsın orada? Şununla ilgilen kız. Bak o... Ne okuyorsunuz? İngilizce öğretmenliği. Çok iyi. Siz efendim? Ben serbest gezen Tavuk. Aa, tövbe estağfurullah. yani çalışmıyorum. Çok iyi. Geziyorum sadece. Allah artırsın. Paranız var demek ki. Eşim sağ olsun. Ne güzel. Harika. Eşiniz ne iş yapıyor? Eşim gemici. Aynen. Eşinizin numarasını alabilir miyiz ya? Tamam. Hoş geldiniz. Sizi de bir alkışlayalım. 9. sorumuz. Hangi şarkıcımız yine kendisi gibi şarkıcı olan sevgilisinden ayrıldıktan sonra tam evinin karşısındaki apartmanın tamamını kendi posteriyle kaplatmıştır? Bunu hepiniz biliyorsunuzdur. A. Hande Yener, B. Gülşen, C. Hadise, D. Simge. Buyurun cevapları yazabilirsiniz. Hande Yener, sonra Gülşen, sonra Hadise var, Simge var bir de. Buyurun kartları kaldırabilirsiniz. Hadise diyor, A diyor, A diyor, C diyor, C diyor, D diyor, D, Hande Yener diyor. Hanımlar beyler doğru cevap Hadise. C. C. Bildiniz değil mi? Ne dedim ben? Harika. Sinan Akçıl'dan. Sinan Akçıl'dan ayrıldıktan sonra evinin karşısına yapıştırmış. Çok iyi fikir değil mi? Merhaba. Merhaba. Hakan ben. Hakan Bey siz ne yapıyorsunuz? Ben de mühendisim. Harika. Bayağı bir mühendis var burada. Aynen. Zaten. Grubun adı ne? Dodi. Dodi. Neden? Kızım konuşmaya başladığından beri bana Dodi diyor. Aklımda Hadi ya. Kızınız yanınızdaki Evet. hanımefendi. Ne tatlı. Hoş geldiniz. Siz ne yapıyorsunuz? Hoş buldum, öğrenciyim. Harikulade. Nerede? Lise öğrencisiyim. Aynen ben onu tahmin ettim zaten. Lisenin adı var mı yoksa genel? Ankara'da okuyorum. Yok artık. Harikulade. Tatile geldim ya. Değil mi? Okullar kapandı. Harika. Dodi'yi de bir alkışlayalım. İyi ki Teşekkür geldiniz. ederiz. Hemen yanınıza verir misiniz? Merhabalar, Merhaba. benim ismim Ömer. Ömer Bey, siz ne yapıyorsunuz? Turizm sektöründe çalışıyorum. Çok iyi. Grubun adı ne? Şöyle gösterelim, buyurunuz. Allah'ım herkes göstermeye başladı. Söyleyeyim ben, Benita ve Diego. Benita ve Diego. Evet. What? Biz böyle. Ne? Bilmek durumunda değilsiniz zaten de bu Aynen. çok sevdiğimiz şey, kukla. Ha. Benita ve Diego, hatırlıyor musunuz bilmiyorum. Evet. Ya bunlar şey aslında, birbirini çok seviyorlar ama yapacaklarından da geri kalmıyorlar falan, öyle bir çiftler. Ne yapıyorlar Gibi. ki? Ya şöyle mesela Diego'nun bir tane wish listi var. Wish listindeki tek şey mesela Vegas'a gidip kumar oynamak. Aynen. İşte eşin de duştayken diyor ki ben diyor bir markete gidip geliyorum diyor. 2 gün sonra dönerim diyor falan. Öyle çıkıyor evden. Harika. Böyle renkli bir çiftler yani. Aynen. Siz de öyle bir çift misinizdir? Biz tam olarak öyle değiliz ama birbirimizi seviyoruz. Siz bir gidemediniz 2 günlüğüne anladığım kadarıyla. Hanımefendi siz ne yapıyorsunuz? Ben de turizm sektöründe çalışıyorum. Çok iyi. Ayaklarınıza sağlık. Grubumuzu da alkışlayalım. 10. sorumuz şöyle. 30 saniyede kendi saçıyla en çok ip atlama rekorunun sahibi Lateşya Hanım saçından yaptığı iple 30 saniye içinde kaç kez atlamıştır? A. 60, B. 50, C. 40, D. 35. Buyurun yazabilirsiniz. 60, 50, 40, 35. Buyurun kartları kaldırabilirsiniz.
A diyor, B diyor, A diyor, B diyor, C diyor, 50 diyor, 60 diyor. Hanımlar beyler doğru cevap A, 60. Tebrik ediyorum. Siz çok iyi gidiyorsunuz. Sizin başınıza bir müfettiş göndereceğim ama ne olur ne olmaz. Güvenler sarsılmasın. Google'dan bakıyorlar bence. Size öyle geldi. Şimdi siz de analitik danışmansınız. Veri analizinden sonra herhalde. Aynen. Efendim şurada bir yerde artık son bir iki grup kalmıştı. Onları da tanıyalım. Merhaba, Nihan ben. Merhaba Nihan Hanım. Ne haber? Harikayız, çok eğleniyoruz burada. Ay, çok sevindim. Grubun adı ne? Kaya Koru. Meyhaneniz mi var? Yok vallahi, Egeli. Herkes neredeyse burada ondan dolayı. Aa, çok iyi. Harika. Hoş geldin. Ne Hoş iş bulduk. yapıyorsunuz? Ben hiçbir iş yapmıyorum. Harika. Gemici mi kocanın? Değil. Keşke gemici olsaydı. O da olurdu vallahi. Aynen. Siz efendim, siz yanınızdaki... Ben de ondanım ya. Çok iyi. Harika. Siz efendim? Ben tasarımcıyım. Tasarımcısınız. Harika. Hoş geldiniz. Siz? Pazarlama iletişim. Çok iyi. Kaya koruğunu da bir alkışlayalım. Alkışladığım şeylere bak. Siz efendim? Merhaba, ben Bilge. Merhaba Diş Bilge. hekimiyim. Diş çekimi misiniz? Diş hekimiyim. Hekimisiniz. Çok iyi. Harika. Ne kadar zamandır? 1 yıldır. Aa, hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Grubunuzun adı ne? Biz sakatatçı değiliz grubun adı. Gereksiz fazla güldüğümüz bir muhabbetti. Aynen. Arkadaşımız kasap. Aa! Evet. Harikulade. Neredesin? Nerede kasapsın? endüstri mühendisliği okudum ben ama Neyiniz var oğlum sizin? Biri inşaat okumuş, aşçı olmuş diye. Evet. Edirne Keşan'da aile şirketimiz Aa, Aynen, harika. Siz hanımefendi? Öğrenciyim ben. Çok iyi. Beyefendi, orada bir tane beyefendi var. Ben de turizmciyim. Harika. Sakatat grubunu da alkışlayalım. Neydi unuttum da diyemiyorum da. Efendim 11. sorumuz şöyle. 2002 yılında televizyon programında gaza gelip Türk bayrağı motifli balona tekme atan, attığı tekme yüzünden de bayrak kanununa muhalefetten 6 ay hapsi istenen ünlümüz kimdir? A. Hülya Avşar, B. Demet Akalın, C. Okan Bayülgen, D. Beyazıt Öztürk. Buyurun yazabilirsiniz cevapları. Tabii Hülya Avşar, Demet Akalın, Okan Bayülgen, Beyazıt Öztürk. Buyurun kartları kaldırabiliriz. A diyor, B diyor, C diyor, B diyor, A diyor. A var, Demet var, A var, A var, D var, A var. Eneme. Hanımlar beyler doğru cevap. Aynen. A. Hülya Avşar. Efendim 12. sorumuz gerçekten berbat bir soru. O yüzden lütfen dikkatli dinleyin. Antik Roma'da kadınlar parfüm olarak ne kullanmaktaydı? A. Gül suyu, B. Manolya yağı, C. Gladyatör teri, D. Bebek idrarı. Buyurun cevaplayabilirsiniz. Buyurun kartları kaldırabiliriz. D, 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 C, B, D, 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 A, D, B. Hanımlar beyler doğru cevap inanamayacaksınız ama C. Gladyatör teri. Bir tek siz bildiniz galiba. Bir de siz bildiniz. Aa siz de mi bildiniz? Helal olsun. Bok yedim özür dilerim. Tek başınıza bilseydiniz bir şeyi ayarlayacaktım ama. 13. soruya geçiyorum. Efendim 13. sorumuz güncel bir soru. Muhtemelen bilirsiniz. Geçtiğimiz günlerde Adana'da çökertilen fuhuş çetesi birbiriyle haberleşmek için hangi şifreyi kullanıyormuş? A. Karpuz tarlasında bekliyorum. B. Pamuk tarlasında bekliyorum. C. Erik tarlasında bekliyorum. D. Havuç tarlasında bekliyorum. Hanımlar beyler buyurun kaldırabilirsiniz kartları. Zaten sallayacaksınız şu an. O herkes de biliyor hanımlar beyler doğru cevap A. Karpuz tarlası. B cevabı verenler bir elini kaldırabilir mi? B. Pamuk tarlası. Siz ne kadar naif insanlarsınız. Ne düşündünüz mesela? Pamuk tarlası çok kaybolur polis gelirken diye mi düşündün? Okey. Enteresan. Karpuz başka bir şey hatırlattığı için herhalde seçildi daha çok diye şey yaptım. 14. sorumuz şöyle. Yine bir fobi sorusu. Göbek deliği fobisine ne ad verilir?
Göbek deliği fobisi. A. Omfalofobi. B. Gefirofobi. C. Frigofobi. D. Ranidafobi. A, B, C, D ya. Bir daha nasıl söyleyeyim? Buyurun yazın efendim. Kaldırabiliriz kartları. B diyor ve bir kopya yakalandı. Bir kopya yakalan. A diyor, C diyor, B diyor, A diyor, B diyor, D diyor, A diyor, B diyor, C diyor, A diyor. Gayet güzel hanımlar beyler. Doğru cevap omfalofobi. A. Aradan önceki son soru geliyor. Anthony Hopkins en iyi erkek oyuncu Oscar'ını kazandığı Kuzuların Sessizliği filminde ne kadar süre ekranda görünmüştür? A. 16 dakika. B. 24 dakika. C. 12 dakika. D. 8 dakika. Buyurun yazabilirsiniz. Buyurun kartları kaldırabilirsiniz. C diyor, B diyor, C, 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 R, C, D, C, C. Şu herkes de C demiş. Hanımlar beyler doğru cevap A. 16 dakika. Gayet iyi. 15 dakika ara vereceğiz. O sırada puanlarınızı toplayacağız. Siz de rahatlayacaksınız. Tekrar buluşacağız. Hadi görüşürüz. Bakalım puanlarımız ne durumdaymış? O şov bu şov değil. Efendim puanınız 60. Fena değil. Aynen televizyondaki gibi olmuyor. Doğru söylüyorsunuz. Bir de buraya gelseniz. Zemmoti. Harika 60. Aynı. Gayet iyi. Mobese Beşir. 50. Hatırlıyor musunuz? 3. soruda çok iyi diyordunuz. Aynen. İşte onun üstüne 2 soru daha bile bilmişsin anacığım. Onu diyorum. Dodi. Ay ben sizi de çok sevdim ama 40 puan. Gecenin tadını siz çıkardınız. Benita and Diego. Pardon. Gecenin tadını siz çıkarmışsınız. 20 puan. B&B 60 puan. Harika. Kim? Biz sakatatçı değiliz. Allah'ım bu berbat isimli grup. Aa o kadar da kalabalıksınız ya. 30 puan. Oldukça fena. Sizi ayrıca tebrik ediyorum. ID 70 puan. Aynen. Bence de. Bakacağız. Peşindeyiz. Hangisi? Evet. Tanıdık yani beyefendi. Neden? Tamam ne yapayım? Atayım mı salondan beyefendi? Ha? Yok daha ne yapacaksınız diyorum. Ha kopyaları sildikten sonra mı silmeden önce mi? Aynen. Kaya Koru. 40 puan ya. Sorular çok kazık. Haklısınız. Allah benim belamı versin. Çok haklısınız. Ama hiç merak etmeyin. Hiçbir şey bitmedi. Hala fırsatınız var. Mardin. Aa bu grup bu mu ya? Emin misin? Ay kendileri de yazmış. 30 puan. Çok üzüldüm. Çok da hevesli görünüyordunuz. Runners. Sizin çok iyi. 40 puan. Çok iyi gerçekten buradan ileride. Biz aslında 5'iz. 50 puan. Yavaş yavaş artıyor ha arkaya doğru. Bilahare karar veririz. 50 puan. Esnaf. Ay yazık be. 40 puan. 50 olsun yani. Hani tamam 50. Cici kızlar. 30 puan. Ha işte sizin onu oraya verdik. Tamam onlar 60 olsun biz ona rağmen. Nasıl 60 olacak ya? Beyefendi edelim isterseniz ama boşa yatırım ha. Ölü Ozanlar 40 puan. Error 40 puan. Kararsızlar 50 puan. Rising Stars 60 puan. Merter Boys 70 puan. Bakacağız. Kayıtlar var. Hepsini inceleyeceğiz. Ayılar. Ay. Bağırarak bana ayılar dedirttiniz ya. 50 puan. Ama zannettiğiniz kadar kötü değil. Farkındasınız değil mi? 150 de olabilirdiniz hanımefendi. Potansiyel var ama. Tardis. Yani tek başınıza beyefendi. İnanılmaz. 60 puan. Tebrikler. Aslanlar. Kemençe. Çok geçmiş olsun. Kırmızı ufak haplar var. Biliyor musunuz?
kırıp yarım yarım sesini duyuyor musunuz? Aa, mikrofon ver. Şaka verme. Hanımefendi tamam yeter. 40 puan. Hiç sevinilecek bir puan değil. Ama ben kemençe demişim gibi düşünün. 3 benzemez. Yok artık siz bayağı bunlar bu kadar mı bilebildiniz? Ama siz tabii sıfırdan açıldınız. 40 puan. Cevaplarca 30 puan. Allah Allah. Armut 60 puan. Çok iyi. İco 40 puan. Evet, beklemediğiniz bir başarı. 50 mi? 50 olsun. Bu öndekilerinkini size vereyim. O 50 yaptım. 3 kadın. 3 kadın 2 yaver. Amele. Bir amele bir yaver. Pardon. 50 puan. Bunu çekiyorsanız bir daha yapalım isterseniz. Çünkü hiç olmadı bu. Bir de... Aynen, kim çekecek Allah aşkına? Ajans sahibi mi çekecek? Amele çekecek tabii. Şimdi baştan yapıyoruz. Daha yüksek seviye. Siz de destek olun. 3 kadın 50 puan. Yazık, anısı olsun çocuğum. Allah'tan bizden olduğunuz için saymıyoruz hanımefendi ama analı kızlı 90 puan. Deminki şarkıyı hatırlıyorsunuz değil mi? Onu biraz daha alttan alta duyabilir miyiz bir? Aşkını bir sır gibi. Aynen. Bu şarkının hikayesini biliyor musunuz? Ben de bilmiyorum. Ama güzel şarkı. Bu sorumuz bu şarkıyla ilgili. Çok basit. Biraz da evet yalan. Bu şarkının söz yazarı kimdir? A. Suat Sayın. B. Fikret Şeneş. C. Aysel Gürel. D. Melih Kibar. Buyurun, kartları görebilirim. B var. Orada da B var. D var. B var. B var. B var. D var. Hanımlar beyler, doğru cevap A. Suat Sayın. Ne oldu? Açıldınız. İnanılmaz. Gerçekten tebrik ediyorum. Şimdi bir görsel paylaşacağım sizinle ekranlardan. Sorumuz bu görselle ilgili olacak. Bu görseli sosyal medyadan bilen var mı? Çok iyi. Çünkü soru şöyle. Ekranlarda gördüğünüz, sosyal medyada sıklıkla dolaşan bu fotoğrafta ayakları ne kokan kadın yazmaktadır? A. Cips. B. Gül. C. Leş. D. Şiir. Buyurun, yazabilirsiniz. Ama diyeyim be mi diyeyim? Buyurun, kartları görelim. C diyor, D diyor, A diyor, D diyor, B diyor, D diyor, D diyor, D diyor. Hanımlar beyler, doğru cevap D. Şiir. Allah Allah. C diyenler. Allah aşkına. Ya pastanın üzerine leş mi demiştir yani? Ayakları leş kokan. Çok haklısınız ama leşten daha güzel bir şey söylemiştir gibi düşünerek ben. 18. sorumuz şöyle. Olimpiyatlarda verilen altın madalyaların %100 altından yapıldığı son olimpiyatlar nerede düzenlenmiştir? A. Stockholm. B. Atina. C. Paris. D. Çin. Buyurun, yazabilirsiniz. Neyi? Kartları görebiliriz. D, A, C, Atina, A diyor, D diyor, B diyor, A diyor. Dodi ne demiş? A demiş. Hanımlar beyler, doğru cevap Stockholm. A! Birbirlerine girmeye başladılar. Orası da patladı. Çok iyi, harika. Efendim, 19. soru. Saçma sapan bir soru. Çünkü diğerleri çok mantıklıydı. Bu güncel bir soru. Bunu haberlerde görmüş olabilirsiniz. Dikkatli dinleyin lütfen. Hindistan'da bölgesinde evinin bahçesinde oynayan 8 yaşındaki Deepak adlı çocuk kendisini ısıran kobra yılanından nasıl kurtulmuştur? A. Kobraya baltayla vurarak. B. Yılanın üzerine amonyak dökerek. C. Yılanı 2 kez ısırarak. D. Sadece kendine güvenerek ve gerçekten isteyerek. Yani. Buyurun, kartları görebilirim. Belli ki herkes yazmış. C. C dışında cevap var mı? Yok. Ne? Yılanın üzerine amonyak dökerek mi? B cevabını bir hep beraber alkışlayabilir miyiz?
Çünkü tek bilemeyen grup o oldu. Doğru cevap C. Sadece o gruba puan vermiyoruz. Ya kaldırmanıza gerek yok. Çok basit. 20. soru. T-Rex'in yaşayan en yakın akrabası aşağıdakilerden hangisidir? A. Timsahlar. B. İguanalar. C. Tavuklar. D. İnekler. Buyurun yazabilirsiniz. Basit soru. Buyurun kartlara bakabiliriz. B diyor, C diyor, iguana diyor, B diyor, B diyor, A diyor, B diyor, C diyor, E diyor, he diyor. O iyi diyor. Israrla diyor, ben anlamıyorum. İyi diyor. C diyor, D diyor. Hanımlar beyler, doğru cevap C, tavuklar. Harika. Ölü Ozanlar Derneği doğru cevap vermiş. Tavuk nasıl mı olabilir? Ne bileyim ben Birce Hanım. Evrim yani küçülmüş. Harika. 21. soruya geçiyorum. Tüm sevenler için. Romantik bir soru çünkü. Hangi ünlümüz kendisinden yaşça genç sevgilisinden ayrıldıktan sonra genç sevgili hataydı sözüne karşılık eski sevgilisinden yaşlı sevgili de dondurmalı kadayıf değildi yanıtını almış. A. Gönül Yazar. B. Binnur Kalkavan. C. Nurseli İdiz. D. Seray Sever. Gerçekten üstünde tartışılacak bir isim değil bence. Buyurun kartları görebiliriz. B, A, O, C, A var, C var, C var, A var, A var. Hanımlar beyler doğru cevap C, Nurseli Diz. Devam ediyoruz. 22. soru. Bu da çok basit bir soru. Bir boşluk bulup eve girmeyi başaran, girdiğinde de insanda uyku bırakmayan kara sinekler hangi notayla vızıldarlar? A, do, B, re, C, mi, D, fa. Bakın. Kim zığılıyor? Hanımefendi, do, re, mi, fa. Siz şu an ses mi veriyorsunuz? İnanamıyorum şu an olana. Herkes zığılıyor. Manyak mısınız lan? Kartları kaldırabiliriz. Görelim cevapları. Fa diyor, B diyor. O ne diyor? Mi diyor. Mi diyor, A diyor. A neydi? Do'ydu. Mi diyor, B diyor, mi diyor. Fa diyor, D diyor, C diyor, D diyor. Allah, bütün notalar gelmiş. Hanımlar beyler doğru cevap fa, D. D cevapları havada tutabilir mi? Bir dakika, buradaki problem nedir? Ben D dedim. O diyor ki B demiştim. O zaman dedim ki Balıkesir mi? Aynen, gerçekten çiftler arasında kırılmalar başladı. Kemençe. Abi gerçekten deli galiba. Siz sevgilisiniz. Ne kadardır? 2,5 sene maşallah. Arkadaşlar kavga etme, dövüşmeden oynayın. Bakın olmaz böyle. 23. soru. Hangi ülkenin ulusal marşı tam 158 kıtadan oluşur? Oha evet. A. İskoçya. B. Grönland. C. Yunanistan. D. İran. Buyurun yazabilirsiniz cevapları. Ne oldu? Kesin orada enteresan bir şey oldu. Demin çünkü hızlayarak şey var, marşı okuyorsun. Aa. Hay Allah. Ama o yeni doğum yaptı, şey yapmayın. Buyurun kartları görebiliriz. D var, A var, Grönland var, D var. A var, D var, B var. Hanımlar beyler doğru cevap Yunanistan, C. Kalpler kırılmaya başladı. Bilen kim ya? Bilenler kimler? Siz. Biraz da bilim diyoruz. 24. soru, son 6 soru. Bakın bir şeyler değişebilirmiş gibi geliyor olabilir ama hiçbir şey değişmeyecek. Bence keyfinize bakın. Şat mı istedi canınız? Herkes istedi mi? Tamam o zaman hadi herkese benden şat. Neden esneriz? Evet gayet kısa ve net bir soru. Neden esneriz? A. Uykumuz geldiği için. B. Nazar değdiği için.
C. Vücudumuz yeterince oksijen almadığı için. D. Vücut ısımız yükseldiğinde beynimiz kendini soğutmak istediği için. Buyurun cevapları yazabilirsiniz. Buyurun kartları görebilirim. C, 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 C. Hanımlar beyler doğru cevap D. Vücut ısımız yükseldiğinde beynimiz kendini soğutmak istediği için. Buyurun. Neresi orası? Aynen. Şöyle yapalım. Bence dava edin. Aynen. Herkese ekstra 10'ar puan veriyorum. Herkese. Sizin canınızı, herkese ama. Yani bir şey fark etmeyecek abi. Canı istedi verdi. 25. soru, son 5 soru. Güneş ne renktir? Çok basit. A. Sarı. B. Beyaz. C. Kırmızı. D. Turuncu. Sarı, beyaz, kırmızı, turuncu. Buyurun kartları görebilirim. Kırmızı B. D diyor, B diyor, turuncu diyor, C diyor, kırmızı diyor, B diyor. B, beyaz var. Kesinlikle dengeniz şaştı. Onu ben size söyleyebilirim. Kafalar yandı. Doğru cevap hanımlar beyler beyaz. B. Turuncu mu? Aynen. Harika bir ekiple yarışıyoruz. 26. soru için hazır mısınız? Çünkü bakın sallanmaya başladınız ufak ufak. Aynen. Kişinin yer ve zaman fark etmeksizin sürekli bir ördek tarafından izlendiğini düşündüren kurmaca fobi hangisidir? A. Anatidaefobi. B. Apifobi. C. İhtiyofobi. D. Kakofobi. Allah'ınızdan bulun. Anatidaefobi, apifobi, ihtiyofobi, kakofobi. Allah aşkına. Aa yok tartışmayın. Siz hangisini dediniz? O ne demişti? B değil miymiş? Bakayım ben ona. Okey. Değil. Buyurun. Kartları görebiliriz. A diyor. Hanımlar beyler doğru cevap A. Ve ben onu okumayacağım bir daha. Size helal olsun. Ayılar çok iyi gidiyor abi. Siz hayırdır ya? Ne oldu? Yağmaya başladınız. Negroni sizi bayıltmış. Aşkım hoş geldin. Sen artık bir süre gülme bak. Şaka gül. Öyle gülme. 27. soru. Bir nüfusun kolektif mutluluğunu ve refahını ölçmek için bir endeks olarak kullanılan gayri safi milli mutluluk ilk hangi ülkede ortaya çıkmıştır? Milli mutluluk. Evet. A. Türkiye. Yine kısa bir fıkrayla beraber. B. Butan. C. Finlandiya. D. İsviçre. Bakalım neler olacak? A, B, C, D. Kartları kaldırın. Finlandiya, C. Hanımlar beyler doğru cevap Butan. B. 2 tane grup bildi sadece. Efendim 28. soru. Hangi ülke şehvet uyandırdığı gerekçesiyle... Hanımefendi şehvet uyandırdı ama ülke diyorum, hangi resim mi dedim ya? Hula hoop çevirmeyi yasaklamıştır. A. Endonezya. B. Suriye. C. Yemen. D. Botswana. Buyurun yazabilirsiniz. Ne efendim? Endonezya, Suriye, Yemen, Botswana. Buyurun kartları görebilirim. A diyor, C diyor. C diyor, D diyor, A diyor, D diyor. Hanımlar beyler doğru cevap Endonezya. A. Amele mi bildi? İşte bak bir işe yaradı, gördünüz mü?
Efendim 29. soru. Çok bildik bir soru. Bence bileceksiniz. Ama dikkatli dinleyin yine de. Hangi şairimiz Turgut Özal'a gelin beraberce intihar edelim. Hem biz bir işe yarayalım hem de ülkemiz sizden kurtulmuş olsun diyerek Yeni Yaprak dergisinden seslenmiştir? A. Cemal Süreya, B. Atilla İlhan, C. Can Yücel, D. Salah Birsel. Buyurun cevapları görebiliriz. B diyor, C diyor, C diyor, C diyor, C diyor. Hanımlar beyler doğru cevap Cemal Süreya. A cevabı hiç kimseden mi çıkmadı? O zaman yaşıyordu. Gerçekten kimse bilemedi. Kendinizi bir alkışlayın bence. Bu her zaman olmaz. Çok iyiydi gerçekten. Şatımız var mı ya? Var mı? Hadi bir tur daha, yazık şimdi bilemedim. Efendim 30. soru ama bunu da bilemeyeceksiniz galiba. Var ama birinciyi belirlemek için kullanacağız. 30. soru şöyle. Her Ocak ayının son pazar günü Valencia'nın El Puy köyünde toplanan insanların düzenlediği geleneksel festivalde birbirlerine attıkları şey nedir? A. Şeker, B. Ölü sıçan, C. Su balonu, D. İftira. Buyurun yazabilirsiniz. Şeker, ölü sıçan, su balonu, iftira. Buyurun kartları kaldırabilirsiniz. B var, B var, C var, su balonu var, B var, B var, ölü sıçan diyen var. Hanımlar beyler doğru cevap ölü sıçan, B. Kartları indirebilirsiniz. Teşekkürler. Şimdi puanları hesaplayacağız. Biz kesin kazandık diyen var mı? Efendim Ayılar grubundan başlıyorum. Öncelikle tebrik ederim. 50 puanla başlamıştınız ilk yarıda. Şimdi toplamda 120 puan olmuşsunuz. Tebrik ediyoruz. 70 puan toplamışsınız. Tardis yine tek başınıza burada harikalar yaratmışsınız beyefendi. Toplamda 130 puan almışsınız. Tebrikler. O da yazmış zaten oraya. Tersten mi yazdınız? Size helal olsun. Efendim aslanlar 110 puan. Asla beklemiyordum sizden. Harika bir sonuç. 3 benzemez 100 puan. Tahmin ettiğiniz gibi tebrik ediyorum ama siz de çok hızlı ilerlediniz. Cevaplarca. Bu arada Cevaplarca ekibinin şu en sağda oturan bana göre üyesi Karasineğin vızıldamasını tonunu aradı biliyor musunuz? Herkes burada oydumane falan yaparken o şöyle yapıyordu arkadaşlarına. İnanılmaz ama gerçekten de sonucunu almış. 120 puan. Tebrik ediyoruz. Armut 130 puan. Gayet iyi. İcol 80 puan. Ay mütevazi bir rakam. Güle güle kullanın. 3 kadın. Allah'ım bu 3 kadın 2 yaveri yazmamışım buraya. Hep şey oluyorum. Burada 3 kadın arıyorum. Onlar yaverli. 120 puan. Böyle... Kime? Aynen. Ameleyle gelinir mi ya yarışma? Kaya Koru 80 puan. Bakın... Aynen. Soruları çalmışlar bence. Efendim biz sakatatçı değiliz. 100 puan. Siz daha mı az bekliyordunuz? Ya işte sizi sevmiş Can biraz. Mobese 110 puan. Tebrikler İngilizce öğretmeni. Zemmoti 110 puan. Çok kötü sonuçlar. Benita and Diego 140 puan. Siz dalga mı geçtiniz ya ilk yarı bizimle? ID 140 puan. O şov bu şov değil. 150 puan. Dodi 150 puan. Mardin 90 puan. Runners 90 puan. Oo. Biz aslında 5'iz 100 puan. Çok iyi. Bilare karar veririz 120 puan. Esnaf 90 puan. Cici Kızlar 110 puan. Ölü Ozanlar Derneği 110 puan.
Error 120 puan. Kararsızlar 110 puan. Rising Stars 130 puan. Tebrikler. Ve Merter Boys 160 puan. B&B 40 puan. 140 ama. Birincimiz zaten belli. Merter Boys, onları bir alkışlayalım. İkinci ve üçüncüyü Dodi ve O Show Bu Show değil arasından seçeceğiz. Çünkü 150'şer puan onlar. Şimdi yedek sorularımız var. Elbette böyle birinci, ikinci belirlemek için. Sizle ilgisi yok. Dodi ve O Show Bu Show değil. İkinci ve üçüncü belli olacak. Bakın süre müre yok. Yazıp kaldıran kazanır doğruysa. Hangi millet Titanic kazasında diğer insanlarla ölmeyerek kurtulan vatandaşlarını korkak ilan etmiştir? A. Amerikalılar. B. Japonlar. C. Almanlar. D. Türkler. Yaz hemen. Ne o? O ne yazıyor orada? Bursa Japonlar. Onlar önce kaldırdı ama. Onlar önce kaldırdı. Siz yoksunuz ki oğlum şu sıralamada. Vallahi orası kaldırdı önce. Ya ben gördüm, kayıtlara baksın. Hanımlar beyler, Dodi ikinci oluyor. Bircicim, puanınızı söylüyorum. 180 puan. Ya Allah belamı versin, bir cümle gösterdiysen bak. Ha? Sizinki de 162,5. Efendim ilk önce bu show, o show, bu show değilden bir temsilciyi buraya alkışlarınızla rica ediyorum. İsminiz neydi? Bihter. Hayırlı uğurlu olsun. Alkışlıyoruz Bihter Hanım'a. Nasılsın? İyi misin? Çok teşekkür ederim. Sonradan açıldınız. Evet. Kopya çekmediniz diye düşünüyorum. Hayır ben... Öyle düşünüyorum. Rüyacığım, hediyeniz öncelikle bu 2 drama salonundan bilet. Ve masanızın hesabının yarısı. Çok içmiş miydin? Yok. Alkışlıyoruz Rüya'yı. Ve Merter Boys, birinizi gönderin abi buraya. Ve bu gecenin birincisi... Hoş geldiniz. İsminiz neydi? Çok özür dilerim. Tekstilcisiniz. Daha önce bir bilgi yarışması kazandınız mı? 3-4 tane var. Öyle mi? Yok canım nerede? Ne bileyim ya. 2 tane sodayla geceyi bitirdik ya. Ciddi misin? Yani hesabı ödemeyeceğimizi bilseydik Onu içerdik ağzınıza biraz. da. Gerçekten mi? Vallahi sorma ya. Hay Allah. Yok hepsi bir zaten, sıkıntı yok. Hepsi Hanımlardan almayacaksınız herhalde para. Hanımlardan almayacak. Yani 2 tane masayız biz orada. Size çok üzücü. Tebrik ediyoruz. Masanızın hesabı yok. Hanımların var. Kusura bakmayın. Sağ olun. Alkışlıyoruz beyefendiyi. Çok teşekkürler. Hanımlar beyler, ayaklarınıza sağlık. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.